Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni bir King Shot videosuyla tekrardan sizlerleyim. Çok fazla King Shot ve Whiteout Survival oynadığım için gözlerimi bozmuşum. O yüzden artık gözlük kullanacağım. Artık gözlüklü bir oyuncuyum. Videoyu izleyen arkadaşlardan ricam videoyu beğenip yorum yaparsanız ve sunucudaki arkadaşlarınıza gönderirseniz çok sevinirim. Henüz kanala abone değilseniz abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Şimdi size savaş raporu nedir? Savaşlar nasıl işler? Savaş raporu nasıl okunur? Buradaki her şeyi size en basitinden en zoruna kadar detaylı bir şekilde anlatacağım. Her detaya hakim olursanız savaşlar sizler için çok daha anlaşılabilir olacaktır arkadaşlar. Videoya İngilizce dublaj ve 12-13 tane altyazı seçeneği ekliyorum. Umarım videolar hoşunuza gidiyordur. Şimdi savaş raporuna geldiğimizde bu yukarıda sağ üstte savaşın gerçekleştiği tarih. Burada ise sol üstte savaşın gerçekleştirdiği konum gözükür arkadaşlar. Şöyle tıkladığınızda savaş buradaki seviye 4 cephanelikte gerçekleşmiş. Bunu görebilirsiniz. İstediğiniz tüm raporlarda bu bilgiler mevcut. Buraya geldiğinizde savaş özeti kısmına ise sol tarafta saldıran kişinin üstünde kılıç işareti, sağ tarafta ise burada savunun üstünde savunma işareti, kalkan işareti mevcut. Burada da hemen isimlerimizin altında bizim mevcut bulunduğumuz oyuncuların koordinatları var. Şimdi ilk başta ilk kısma geldiğimizde burada 1.100.000 asker. Burada da aynı şekilde buraya geldiğimizde savaşta toplam kaç askerin olduğu yazar arkadaşlar. Hemen bir alta geldiğimizde bu savaşta toplam kaç asker öldü bunu görebiliriz. Buradaki kayıplar direkt ölüyor. Aşağıdaki kısımda ise yaralılar var. Burada ise revire gönderilen askerlerimiz. Şimdi bu oyunda şöyle bir şey var arkadaşlar. Bilmeniz gereken önemli şey. Her zaman savunan taraf daha avantajlıdır. Saldıran kişinin askerleri direkt bir kısmı ölür, bir kısmı ise revire gider. Savunan tarafın askerleri ilk başta revire gider. Revir kapasitesi dolduktan sonra direkt ölmeye başlar. Bu tabii ki bazı durumlarda değişkenlik gösterir. Birinin şehrine saldırı yaptığınızda, bireysel saldırı ya da rally açtığınızda bir kişinin şehrine savunan kişinin öncelikle revir kapasitesi kadar askeri revire gider. Revir taştıktan, dolduktan sonra kalan fazla askerler ölmeye başlar. Bilginiz olsun. Ama şöyle saldıran tarafın askerlerinin bir kısmı direkt ölüyor, geri kalanı ise revire gidiyor. Bazı şeyleri tekrar tekrar söylüyorum. Umarım bu durum sizin canınızı sıkmıyordur. Çünkü videolarda herhangi bir yazılı metne dayalı konuşmuyorum. Direkt videoya giriyorum, konuyu belirliyorum ve doğaçlama konuşuyorum. Size sadece detaylı bilgiler vermek istiyorum aslında. Şimdi şöyle ekstra bir durum var. Seviye 4 tesislerde saldıran da savunan da askerleri ölür. Bu tarz bazı durumlar dışında anlattığım şekilde işliyor. Hafif yaralı kısmı ise çok değerli arkadaşlar. Diyelim ki siz bir şato savaşı yapıyorsunuz ya da KVK, SVS savaşı yapıyorsunuz. Burada sizin 1.160.000 askeriniz diyelim ki şeydeler arkadaşlar. Şatoyu savunuyorlar. Rakibiniz size sağ taraf vurdu ve sizin 325 bin askeriniz hafif yaralı olarak kaldı. Buradaki 325 bin hafif yaralı asker bir sonraki saldırıya kadar eğer siz bu askerleri doldurmazsanız, tekrar içeriye takviye atmazsanız bunlar içeride öylece dururlar. Hiçbir şekilde savaşmazlar. Zaten üstüne tıkladığınızda diyor ki hafif yaralı birlikler sizin şehrinize dönene kadar burada içeride duracaklar ve savaşlara katılmayacaklar. O yüzden şato savaşlarında bazı oyuncular bu hatayı yapıyor. İçerideki az kalan askerlerinizin bazıları orada gözüküyor ama savaşa dahil olmadıklarını görebilirsiniz. Buradaki 620 bin savaşçı olarak kaldı gözüküyor. Bir sonraki savaş raporu geldiğinde buradaki farkı anlayabilirsiniz. En alttaki kısım ise bir sonraki savaşta mücadele etmeye devam edecek kişi diyor. Zaten gördüğünüz gibi şu 325 binin buraya dahil edilmediğini toplarsanız hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu kısmı detaylı bir şekilde anlattığımı düşünerek bonus kaynaklara geliyorum. Arkadaşlar bonus kaynak dediği şeyde sadece iki tane püf nokta var. Bir tanesi eğer bir yerde savunma yapıyorsanız orada 10 tane oyuncu oraya savunuyorsa sizdeki en güçlü oyuncu kimse, istatistik değeri en yüksek, aranızdaki en güçlü oyuncu kimse siz orada en baştaki rally lideri olsanız bile savunmada ee, o rally'nin içinde kaç kişi varsa artık 10 kişi varsa o 10 kişinin içinden en güçlü istatistiği olan kişi otomatik olarak savunmaya geçer.
Burada yukarıda sizin isminiz yazabilir. Buradaki durum gibi. Arkadaşımızın ismi yazıyor ama buradaki bu arkadaşımız daha güçlü olduğu için ve savunmada olduğu için direkt otomatikman bunun şef donanımları, bunun araştırması, bunun kahraman donanımları her şekilde bununkiler geçerli oluyor. Ama saldırırken durum bu şekilde değil. Bir yere saldırı atarken siz en güçlü oyuncuysanız, sizin ittifakınızdaki sizden daha zayıf bir oyuncu rally'yi başlatıyorsa sizin istatistikleriniz geçerli olmaz. O rally'yi kim başlatıyorsa saldırıda onun istatistikleri geçerli olur. O yüzden kesinlikle bu duruma dikkat etmeniz gerekiyor. Bu kısma gelirsek burada zaten rakibimiz ve bizim şef donanımlarınızı kıyaslayabileceğiniz, detaylı bir şekilde bakabileceğiniz yer. Burada da aynı şekilde kahramanlar ve kahraman donanımlarını kıyasladığımız yer. Burası bizim için değerli arkadaşlar. Burada savaşlarda saldırı yaptığınızda rakibin formasyonuna kesinlikle buradan detaylı bir şekilde buradaki ok işaretlerine basarak oranları ve toplam kaç bin asker gönderdiklerine detaylı bir şekilde bakabilirsiniz ve bir sonraki saldırınızı tamamen buna göre planlayabilirsiniz. Ve oyuncuların genelde çok önemsemediği bir konu var. Buradaki asker seviyeleri. Bunun üstüne tıkladığımızda 9.8 yazıyor. 9.8 seviye 10 yazıyor. 9.8 bunlar büyük savaşlarda özellikle rally savaşlarında çok büyük etken eder arkadaşlar. Ateş kristali seviyesi ya da Helios birlikler gerçekten bir savaşın seyrini değiştirebilir ve savaşta çok büyük avantajlar sağlar. O yüzden buradan sizin asker seviyenizin hangi seviyede olduğunu görebilirsiniz. Şimdi asıl en değerli yere geliyoruz. Bizim toplam 4 farklı istatistik bilgimiz var arkadaşlar. 3 tane sınıfımız var. Bir tanesi piyade, bir tanesi süvari, bir tanesi ise okçu. Burada ise piyademizin saldırısı, savunması, öldürücülüğü ve sağlığı. Herkesin bilmesi gereken en önemli şey savaşlarda durum şu şekilde işler. Piyadeler en önde durur ve savunma yaparlar. Onun hemen arkasında süvariler durur ve onlar genelde savaşlarda ölmezler. Savaş raporlarından kontrol edebilirsiniz. Onun hemen en arkasında ise okçular yer alır. Okçular ise rakibin süvarisilerinin yetenekleri var arkadaşlar. Asker ya da kahraman yeteneklerinden bahsetmiyorum. Direkt süvari askerlerin yeteneklerinden bahsediyorum. %20 ihtimalle çalışırsa ön hattaki piyadelere vurmak yerine arka taraftaki okçulara hasar vururlar. O yüzden okçularınız da büyük bir ihtimalle ölürler. Bizim için en değerli şey piyade sağlığı ve piyade savunması. Piyade sağlığını ve piyade savunmasını yükseltirsek onlar ön hatta çok fazla sağlam hasar almadan ölmeden dururlarsa bizim arka hattaki süvarilerimiz ve okçularımız rakibe o kadar fazla hasar verecektir ve savaşı bize kazandıracaktır. Piyadeleri erken ölen tarafın savaşı biter ve kaybetmeye mahkumdur diyebilirim. O yüzden biz piyadenin savunmasını ve sağlığını yükseltirken süvari ve okçunun saldırısını ve öldürücülüğünü yükseltmek zorundayız ki arka taraftan hasar versinler. Ekstra burada özellik bonuslarının yanında bir ünlem işareti var. Burada insanların çoğunun, oyuncuların çoğunun bilmediği bir nokta var. Buraya geldiğimizde ekiplerin saldırı bonusu, ekiplerin savunma, öldürücülük bunları elmasla satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bunların %10'luk ve %20'lik versiyonları var. Buraya şimdi geldiğimizde hemen profil resmimizin altında bir ok işareti var. İşte buradan satın alabiliyorsunuz. Bu oyundaki bize en yüksek istatistiği veren kısımdır. Özellikle %20 bufflar bizim için çok değerlidir. Şimdi diyelim ki arkadaşlar bizim 1000 istatistiğimiz var. Bu alt taraftaki bunu aktif ettiğim anda istatistiğimiz 1000'den 1200'e çıkıyor. Hani 1020 olarak artmıyor. Oyunda bazı istatistikler vardır. Bazı yükseltmeler vardır arkadaşlar. Bizim istatistiklerimizi çarpan olarak etkiler. İstatistiğimiz 1000 iken 1100, 1200, 1300 yapar. Bazıları vardır. İnsanların yanlış bildiği şeyler. 1000 iken 1010 yapar, 1020 yapar. İnanın bunlar da bizim işimize yaramaz. Ee, Bu videomuzun konusu savaş raporu okuma. Size detaylı bir şekilde savaş raporunu anlatmaya çalışacağım. Bu videoya da 300 beğeni gelirse hemen zaman kaybetmeden 2 gün içinde size oyundaki tüm istatistiklerin hepsini size bir Excel tablosunda vereceğim. Hangilerinin çarpan olarak önemli olduğunu, hangilerinin ise artı olarak etkilediğini detaylı bir şekilde videosunu çekip kanala yükleyeceğim. Umarım 300 beğeni gelir.
Buraya geldiğimizde diğer önemli kısımlardan bir tanesi seferberlik ekiplerinin saldırısı ve seferberlik ekiplerinin öldürücülüğü var. Biz burada toplam saldıran taraf olarak %45 istatistik almışız. %+30 çarpı olarak alıyoruz. Ee, Saldırı almışız. %+15 de öldürücülük olarak almışız. Buradaki aldığımız 30 ve 15 de çarpan olarak etkiler. Yani bizim saldırımız 1000 iken buradan 1300 almışız. 2000 iken 2600 almışız arkadaşlar. Aynı şekilde burada 1000 öldürücülüğümüz varken bunu 1150 yapmışız. Peki bu nereden geliyor? Ve rakibimizde neden bu yok? Sadece savunmacı ekiplerin savunması var. Bu tamamen bizim kahramanlarımızın silahlarından gelir. Biz mesela bu kahramanımıza baktığımızda seferberlik saldırısını %15 arttırır diyor. Çarpı %15 buradan aldık. Özellikle balinalar ve rally liderleri için inanılmaz önemlidir ve değerlidir kahramanların özel silahları. Hemen ikinci kahramana baktığımızda seferberlik ekiplerin yine saldırısını diyor. %30 oldu. Buraya geldiğimizde ise yine seferberlik ekiplerinin %15 öldürücülüğü. Yani bu yukarıdaki iki kahraman bize %30 çarpan olarak saldırı, bu aşağıdaki kahraman ise çarpan olarak %15 öldürücülük verdi. Rakibe baktığımızda bu bir saldırı kahramandır. Mesela savunmaya geçtiği için bu aynı buff'ı alamamış. Hiçbir işe yaramamış. Buraya geldiğimizde Marlin yine bir saldırı kahramandır. Bu kahramanı savunmada kullandığı için buradaki özellikten ve buff'tan faydalanamadı. Sadece alabildiği yetenek buradaki Eric'in savunmacı ekiplerin savunmasını %15 arttırır. Arkadaşlar, seferberlikte çalışan silahlar zaten yetenekleri okuduğunuzda anlayacaksınız. Sadece rally açtığınızda çalışır. Ama savunmadakiler hem bir kaleyi savunuyorsanız orada 3 tane savunma alabilirsiniz. Ya da aynı zamanda sizin şehrinizde, garnizonunuzda savunma kahramanları varsa özel silahları çalışan birisi sizin şehrinize solo saldırı atarsa o saldırı buff'ı alamaz. Ama siz şehrinizi savunurken savunma buff'ı alabilirsiniz. O yüzden her zaman savunma kısmı, savunma tarafı daha avantajlıdır. Buradaki bufflarımız buradan geliyor. Bunun dışında arkadaşlar burada rakibimizin petleri açık. Bizim ise petlerimiz kapalı. Arkadaşlar, petler bu oyundaki en değerli şeylerden bir tanesi yine. Burada gördüğünüz bu petler, savaş petleri bize çarpan olarak etki eder. O yüzden petler bir savaşın kaderini kesinlikle değiştirir. Burada petlerde unutmamanız gereken bir şey var. Bu petlerin seviyesini yükselttiğinizde siz buradan ekiplerin saldırısı ve savunması alırsınız. Bunlar sizin istatistiklerinize direkt petin yeteneği aktif olsa da olmasa da eklenir. Ama artı olarak eklenir. 200, 300 ya da 500 istatistiğiniz varsa artı 8 olarak 508 olur. Buradaki geliştir kısımları %6, %8 alıyoruz. Bunlar da artı olarak eklenir. Yani herhangi bir savaş durumunda olmasanız bile direkt eklenecek. Ama yeteneklerinizi, petlerin yeteneklerini kesinlikle doğru zamanda kullanmanız lazım. Buradan size örnek veriyorum. Ekiplerin saldırısı yüzde işte 10 veriyor maksimum seviyede çarpan olarak. Sizin istatistiğiniz 1000 ise 2 saat boyunca 1100'e çıkarıyor. O yüzden petler çok değerlidir. Özellikle balinaların kesinlikle petlerin hepsini fullemesi ve savaşta doğru yerde doğru zamanda kullanması gerekiyor. Dediğim gibi istatistiklerle alakalı size çok daha detaylı şeyler vereceğim. Bu kısmı da geçtik ve atladık. Şimdi savaş detaylarına gelelim. Burada en üst kısımda arkadaşlar karşılıklı olarak kahramanların yetenek tetiklenmelerini görürüz. Ve bu en aşağıda ise bizim piyadenin direkt yeteneklerini, eğer bir has altın seviyeniz varsa, fırınınızı yükselttiyseniz, şehir merkezinizi yükselttiyseniz onların size verdiği ekstra yetenekler de şansa bağlı olarak tetiklenir. Hemen ikinci kısma geldiğimizde süvari de aynı şekilde ve size biraz önce söylediğim şey buydu aslında. %20 ihtimalle piyadeleri geçip okçulara saldırır. Bu yetenek tetiklenirse gerçekten savaşlarda size yüksek oranda e, avantaj sağlar. Şimdi okçuya geldiğimizde ise okçular ise %10 ihtimalle arka arkaya 2 kere fazladan hasar vururlar. Bu da bizim için değerlidir. Şimdi saldıran kısma geçelim. Saldıran kısımda rally başlatıcı oyuncu benim. Zaten benim 3 tane kahramanımın yeteneklerinin burada çalıştığını gördük. Rally katılımcılarında ise şöyle bir durum var. Gördüğünüz gibi bir,
2, 3 ve 4. Toplam 4 tane katılımcı arkadaşımızın ise bizim rallimizi bufflayabilmesi için ve güçlendirebilmesi için ilk yeteneğinin öldürücülük artışı, saldırı artışı, hasar artışı, bu tarz etkiler veren kahramanları kullanmaları gerekiyor. Katılımcıların hiçbir şekilde sol taraftaki 3 yeteneğinin bir önemi yok. Sağ taraftaki yeteneklerde sadece bu sağ en üstteki yetenek geçerlidir. O yüzden savaşlarda, özellikle büyük savaşlarda rally'ye katılan oyuncuların e, size gönderdiği kahramanlara dikkat edin ve onlardan işe yarar kahramanları isteyin arkadaşlar. Burada biraz önce size bahsettiğim şeyin örneğini göstereyim. Biz burada savunmadayız. Bizim şehrimize ralli açtılar. Onların saldırdıkları için 400 bin askeri öldü. Ama bizim sadece revirimize 108 bin asker gitti. Her zaman savunma tarafı avantajlı görüyorsunuz. Ki bizim burada sol tarafta 3 tane şey kahramanımız var. Saldırı kahramanımız var. O yüzden burada herhangi bir savunma buff'ı alamadık. Eğer savunma kahramanlarımızı koysaydık bir de oradan ekstra %45'e yakın istatistik alacaktık. Bilginiz olsun. Rakibimiz ise bize rally açtığı için şehrimize solo saldırı atmadığı için burada da saldırı kahramanları saldırdığı için %45 çarpan olarak istatistik almış. Tam olarak savaş raporu bu şekilde. Hiç bilmeyenden detaylı bir şekilde size bunları anlatmak istedim. Umarım atladığım bir yer yoktur. Kafanız karıştıysa, anlamadığınız bir yer varsa lütfen yorumlarda sorun. Elimden geldiğince size yardım etmeye çalışayım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.